Öyle bir Atatürk anlatımı var ki ötekileştiriyorsunuz, izole ediyorsunuz, yalnızlaştırıyorsunuz. Hiç kimsenin anlayamadığı, hiç kimsenin yaklaşamadığı, arkadaşları olmayan, hiç kimseyi sevmeyen, hiç kimse tarafından sevilmeyen, duyguları olmayan robotik bir Atatürk figürü çıkartılıyor karşımıza. Halbuki duygularıyla, hisleriyle, üzüntüleriyle, sevinçleriyle, yaptığı şakalarla, kızgınlıklarıyla, öfkeleriyle herkes gibi bir insan. Doğru. Ve bu kadar komutan, idama mahkum edilen Mustafa Kemal Paşa'nın arkasından gönüllü o idam sehpasına onlar da yürümüşse mutlaka bir şeyler var. Bir sebebi vardır. Bir sebebi vardır. Nedir sizce o sebepler? İnancı mı? Kararlılığı mı? Zor şartlarda vazgeçmemesi mi? Hep onun sevdiğim bir cümlesidir, kullanmaya çalıştığım umutsuz durumlar yoktur, umutsuz vardır. İnsanlar vardır. Bunu hissetmeleri mi? Yani bu kadar teknolojinin olmadığı, batmış bir imparatorluk, hakkınızda çıkmış bir ölüm fermanı var. Ona rağmen birileri size inanıyorsa bunun bir sebebi olmalı. Neye inandılar sizce? Her şeye, bu saydıklarınızın hepsine. Çünkü nasıl ki Mustafa Kemal Paşa bir milleti etrafına toplayıp da bir bağımsızlık mücadelesine girerken ve sonrasında Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken verdiği bütün sözleri nasıl tutmuşsa, tutamayacağı bir söz vermemişse milletine, aynı şekilde arkadaşlarını da hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan bir asker. Ve daha genç yaşlarından itibaren, bakın 1908'den bahsediyorum, İkinci Meşrutiyet'in ilan edildiği dönemde söylediği sözlerin bile zaman içerisinde nasıl doğru çıktığını hepsi de yakından görüyorlar. Hatta fikir mücadelesine girdiği, zaman zaman çekiştiği Enver Paşa bile hak veriyor onun sözlerine zamanı gelince. Şimdi öyle bir adam ki bir yandan da az önce şikayet ettiğim hani o robot, insanüstü varlık figürünü de ortaya koymak istemiyorum. Dediğim gibi zaaflarıyla, hatalarıyla, sevaplarıyla, üzüntüleriyle, öfkeleriyle, mutluluklarıyla, arkadaşlarına yaptığı esprilerle o da bir insan. Ama iyi de bir arkadaş. Yani bazı filmlerde ön plana çıkarıldığı gibi böyle dişlerini sıkan, sürekli öfkeyle ona bağıran, buna kızan, kaşları çatık öyle bir figür değil. Muzip, içinde bir çocuk var. Çok güzel espriler yapıyor. Etrafındakileri güldürüyor. Bunun fotoğrafları bile var. Bir espri yapmış. Arkasında Salih Bozok bir tarafta, İsmet İnönü bir tarafta kahkahalarla gülüyorlar. Yani böyle bir adam. Ama bu kadar insan neden takıldı peşine? Her şeyden önce milli mücadelenin başında ne lazım? Bir irade lazım. Zor şartlar altında inisiyatif almayı zul saymayacak, korkmayacak, elini taşın altına korkmadan sokabilecek, ateşin içinde doğrudan yürüyebilecek ama bunu yaparken maceracı bir yaklaşımla değil, gerçekçi ayakları yere basarak yapacak. Çok iyi tahlil etmiş, muhakeme etmiş bir sürecin sonunda bu işe girişecek birisi lazım. Bunun o olduğunun farkındalar çünkü zaten bizzat o Şişli'deki, Nişantaşı'ndaki toplantılarda buna şahit oluyorlar. Çok iyi bir asker lazım. Yani bu adam daha kaç yerde ispat edecek askerliğini? Çanakkale'de 2 defa ki onun sonucunda zaten anafartalar. Bir çıkartma günü, daha sonra Ağustos taarruzunda, Süngü taarruzunda Çanakkale'ye damgasını vurmuş bu adam. Daha sonra Kafkas cephesinde her şey tersine giderken Bitlis, Muş, Van o bölgede mesela Kafkas cephesinin sol güney kanadında Rusları öyle bir tuzağa düşürüyor Çapakçur Muharebesi'nde. Çekiyor, tuzağa düşürüyor ve mahvediyor Rusları. O sıkıntılı, buhranlı dönemde ilaç gibi geliyor. En üst kademeden en alt kademeye kadar herkes duyuyor tabii bunları. Daha sonra bakıyorsunuz Nablus'ta çok ağır bir bozgun var. 8. Ordu tamamen elden çıkıyor. 4. Ordu neredeyse çıkıyor. 7 kısmen dağılmak üzere ona bir emir geliyor. Kalan ne varsa hepsini toplayarak müdafaya geç diye. Ve gerçekten bu ordulardan kalan ne varsa onları toplayıp Katma'da İngilizleri durdurmayı başarıyor ki misak-ı milli sınırları dediğimiz sınırların kuzeyine İngilizlerin, Arap aşiretlerinin geçmesini engelliyor. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman bu adam hakikaten askeri açıdan bir deha. Daha önceden itibaren üst komuta kademesi bile sürtüştüğü Liman von Sanders bile, Falkenhayn bile bunu takdir etmiş. Bunları bir araya getiriyorsunuz. Ortaya zaten doğal bir lider çıkıyor. Çok doğru. Atatürk'ün sizce nelere zaafı vardı?
Şimdi birincisi okumak çok önemli onun için. Sürekli bir bilgi açlığı var. Sürekli kendini geliştirme ihtiyacı hissediyor. Sürekli okumak zorunda. Ve aynı anda birden fazla kitap okuyor. Hani bir kitabı alayım onu bitireyim. İşte o kitap böyle 1 hafta 2 hafta elinde sürünsün değil. Başladığı zaman bazen hani saatlerce, günde 2 saat 3 saat uyuma pahasına, bazen uyumama pahasına o kitapları bitirmek zorunda. Okudukları da bu arada roman falan değil yani, çok İşin ilginç tarafı aynı anda hem o roman da okuyor ama bir harp yandan tarih da kitabı da okuyor evet, ve tarih okuyor mesela, strateji kitapları çok okuyor. jeoloji okuyor. Yani Evet. ben hep o örneği veriyorum. Hani benim de ilk lisansım hidrojeoloji olduğu için Anıtkabir'de Atatürk'ün okuduğu kitaplar bölümünde sürekli okuduğu kitapları ya da sayfalarını değiştirirler. Anıtkabir Komutanlığı. O çok güzel bir uygulamadır. Her geldiğinde insanlar farklı kitaplarla karşılaşır. Şimdi sadece raflara bakmayın. Raflarda çünkü envai çeşit. Hani dinler tarihinden giriyorsunuz, mitoloji, tarih, harp tarihi, coğrafya, dil bilim, ne ararsanız var. Onun ötesinde o açılan sayfalara işte bir tanesinde bir Almanca jeoloji kitabı. Şaşırdım. Eosen, jeolojik zaman cetvelinde bir zaman dilimi. Onun altını çizmiş, yanına soru işareti koymuş. Ya onu okudun, Almanca okudun ve ne ifade etti de altını çizdin. Mesela bugün karşı karşıya gelsem en çok sormak istediğim sorulardan biri bireysel merakım o benim. Neden? Yani o ne anlama geliyordu? Neden o satırın altını Şimdi çizdiniz? her şeye karşı bilgisel açlığı olan bir insan ve öğrenmeye çalışıyor. Ama bu öğrendiklerini kendine saklayan bir insan değil. Paylaşmayı seviyor, anlatmayı seviyor. Muhakeme edip onu bir şekilde milletin faydasına kullanmayı seviyor. Ben okuduğumda, çok özür dilerim hocam, çok şaşırmıştım. Türkçedeki kullandığımız birçok geometrik kavramın dil bilimci olarak mucidi Atatürk, yani geometride evet, üçgen kelimesini evet, kullanma. Üçgen, yani müselles yerine bir sürü kullandığımız geometri kavramını Tabii. Türkçe'ye kazandırmış. Ya bu bayağı dil bilimcilik aslında. Evet. Şimdi zaafları neler? Şimdi bu açıdan bakınca bu kadar çok okuyan, kendini geliştiren bir insan doğal olarak devrimci karakterde bir insan. Özellikle sosyal yaşam konusunda, toplumun gelişmesi konusunda o adımları, bakın ıslahat demiyorum, reform demiyorum. Devrim. Revolüsyon, devrim konusunda korkmadan, çekinmeden o adımları atan. Bu açıdan baktığında herkes Mustafa Kemal Atatürk'ü devrimci lider olarak tanımlar. Ama askerlik konusunda, askeri gelenekler, teamüller, kurallar konusunda o kadar muhafazakardır ki. Öyle mi? Asla tavizi yoktur. Çok güzel. Harp ortamında tıraş olmayan asker hiçbir bahanesi yok mesela. Nefret eder, kabul edemez bunu. Ya da o örneği vermeyi çok seviyorum. 9 Temmuz 1919 üniformasını sırtından çıkartmış, istifa etmiş çok sevdiği askerlikten. Artık o bir sivil reis paşa. Heyeti Temsiliye Reisi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reisi. Bakın 5 Ağustos 1921'de, yani tam 2 sene sonra Büyük Millet Meclisi onu başkomutan seçerek Sakarya Meydan Muharebesi'nde o son kavga için cepheye gönderirken sivil kıyafetle gidiyor. Çünkü askerlikten istifa etmiş ve meclis ona sadece başkomutan yetkisi vermiş. Bir ünvan ya da bir rütbe vermemiş. Oraya sivil kıyafetle gidiyor. Bütün muharebeyi sivil olarak yönetiyor. Sivil bir paşa olarak yönetiyor. Gri bir kaşe takım elbise. 19 Eylül'de zaferden sonra meclis ona gazi ünvan ve maraşal rütbesi tevdi ettikten sonra maraşal rütbesiyle üniformasını geri giyiyor. O güne kadar giymiyor.